Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltı için hazırladığım çok kolay bir tarif vermek istiyorum. Buyurun başlayalım. Malzemeleri görüyorsunuz. Videonun açıklamalar bölümünden bu malzemelere ulaşabilirsiniz. Evet, 200 mililitrelik su bardağıyla bir su bardağı ılık süt alıyoruz karıştırma kabımıza. Üzerine 1,5 yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı da instant kuru maya ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırıyoruz. İnstant kuru maya yerine yarım paket yaş maya ya da bir yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. Ancak mayanızı şöyle bir 10 dakika bu karışımın içinde beklettikten sonra diğer malzemeleri ekleyin. Eğer instant kuru maya kullanmadıysanız. Evet, sırasıyla diğer malzemelerime geçiyorum. Bakın bir çay bardağı 125 mililitrelik çay bardağıyla sıvı yağ ekledikten sonra bir adet yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzeri için değerlendireceğiz. Bir çay kaşığı da tepeli olacak şekilde tuz ekledikten sonra artık unumuzu eklemeye başlayabiliriz. 3 su bardağı un kullanacağız bu tarifte ve unumuzu eleyerek ilave edeceğiz. Tepeli olmayacak şekilde 3 su bardağı un kullanıyoruz ve bu un 300 grama denk geliyor. Evet, eleğimin üzerine unumu yerleştiriyorum ve eleyerek ara ara karıştırarak kıvam almasını sağlıyorum hamurumun. Bu tarifin kolaylığı akşamdan hamuru hazırlayacağız. Sabah da kalktığımızda fazla bir süre beklemeden hemen şekillendirip fırınlayacağız. Böylece sabah mahmurluğuyla uyandığımızda hamur yoğurma işleminden kurtulmuş olacağız. Kahvaltıya hamur işi yapacağım zaman çoğunlukla hamuru bu şekilde hazırlıyorum. Akşamdan yoğuruyorum, buzdolabına yerleştiriyorum ve sabah kalktığımda oda ısısına geldiğinde şekillendirip hemen fırınlıyorum. Evet, üçüncü bardak unumuzu da eleğimize yerleştirip onu da eliyoruz. Ardından fazla değil, şöyle 2-3 dakika olacak şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. 4 kişilik bir tarif bu. Rahat bir şekilde 4 kişiye bol bol yetiyor. Aslında gördüğünüz gibi klasik bir temel poğaça hamur hazırlıyoruz bu tarifte. Pizza poğaçaya benzeyen poğaçalar yapacağız. Hamuru yoğurmaya başladığınızda öncelikle elinize yapışacaktır. Fakat şöyle bir dakika sonra hamurun elinize yapışmadığını, hatta elinize yapışmış olan bölümlerin de hamurla bütünleştiğini göreceksiniz. Bu yüzden fazladan un eklememeye çalışın. Eğer eklerseniz de 1-2 yemek kaşığından fazla olmasın. Evet, üzerine streçle kapatıyorum ve buzdolabına yerleştiriyorum. Bir yumurta sarısı ayırmıştık. Onun da yine üzerini streçleyip buzdolabıma kaldıracağım. Buzdolabında sabaha kadar böyle aheste aheste yavaş yavaş mayalanacak. Ve ertesi gün görüşmek üzere. Evet, sabah sabahın 7'si ve ben bizimkilere güzel bir tarif çıkarmak istiyorum. Kahvaltıya sürpriz olsun istiyorum açıkçası. Bakın hamurumuz da 3 katı olabilecek şekilde kabardı. Kenarlarından fazla şeklini bozmadan havasını alacağım ve şekillendireceğim. Tezgahımda şöyle yuvarlıyorum biraz, içinde hiç hava kalmasın. Ve tam bir top haline getirdiğimde bir yağlı kağıdın üzerinde önce elimle bir miktar, daha sonra da merdanemle şekillendireceğim. Bu arada hamurumuz halen çok soğuk. Eğer bu haliyle şekillendirip hemen fırınlarsak
kesinlikle kabarmaz, hamur kalır. Bu yüzden hemen açtıktan sonra malzemeleri koyacağız ve birazcık mayalandıracağız. Önce elimle genişletiyorum hafiften ve buzdolabının soğuğu halen üzerinde olduğu için hamurumun çok da rahat şekilleniyor diyemem. Ve merdanemle yuvarlak dikdörtgen arası bir şekle dönüştürüyorum. Yarım santim kalınlığında açmış olmanız yeterli olacak. Evet, tepsime transfer edeceğim şimdi. Elimle kenarlarını biraz bastırarak yuvarlaktan çok daha ziyade bir dikdörtgene benzesin istediğim için her tarafını eşit oranda dengeliyorum. Bir bıçakla ya da bir ruletle dilimliyorum. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz ama bu yaptığım boyut ideal. Kullandığım malzemeleri görüyorsunuz. Biraz sucuk, kaşar, yeşil biber ve domates kullandım. Zeytin, mısır ya da damak tadınızın ahengine hangisi uygunsa o malzemeleri kullanabilirsiniz. Malzemelerimi orantılı bir şekilde yerleştirdikten sonra biraz böyle içine gömebilirsiniz. Benimkiler biraz yukarıda kaldı. Artık mayalandırma aşamasına geçebiliriz. Üzerine herhangi bir şeyle örtüp, bir mutfak örtüsü olabilir ya da benim yaptığım gibi Amerikan servis koyabilirsiniz. 20-25 dakika kadar mayalandırıyoruz. Eğer vaktiniz varsa bu aşamada mayalandırma süresini tabii ki daha uzun tutabilirsiniz. O zaman çok daha fazla kabaracaktır. Evet, benimkiler 20. dakikada bu hale geldi ve oda ısısına geldi şu an hamurum. Hemen yumurta sarısını sürüp biraz da kenarlarına susam serpiştirip fırınlayacağım. Yumurta sarısını sürmeye başladığımda fırınımı da açmıştım. 200 derecede ısınmaya başlamıştı. Ve 200 derecede 25 dakika fırınlıyorum. Ve fırından çıkmış halini görüyorsunuz. Bir kahvaltıda hayır diyemeyeceğiniz kadar güzel görünüyor diye düşünüyorum. Bir o kadar da lezzetli. Hazırlaması da gördüğünüz gibi oldukça kolay. Henüz fırından çok yeni çıktığı için sizin için böyle parçalayamayacağım ama en azından altının da güzel piştiğini göstermek istiyorum. Yumuşaklığına da diyecek yok açıkçası. Eğer hamuru akşamdan hazırlamak istemezseniz hamuru normal bir şekilde mayalandırabilirsiniz. Yoğurduktan sonra 2-3 katına çıkana kadar oda ısısında tutabilirsiniz. Evet, ben bunları kahvaltı soframa götürürken sizlere de bugünlük veda ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.